Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine bugün kadifeden bir çalışma yapacağız. Kadife örmeyi çok sevenler için kolay bir bebek çalışacağız. İplerimiz bu sefer etrofil yonca bir kullanacağız arkadaşlar. Ben biraz ördüm, çok güzel bir ip. Dokusu olsun, inceliği aynı. Knit Me, ondan sonra neydi? Himalaya Dolphin, Volans. Bunlar hep incelikleri aynı arkadaşlar. Yani o iplerle de, o marka iplerle de örebilirsiniz. Ben bugün bunlarla öreceğim. Kit olarak da yine bunlarla hazırlanacak. Hobbimon'dan alabilirsiniz. Şu an daha kitimiz hazırlanmadı. Ben önce bir tarifi çıkarayım. Daha sonra almak isteyen oradan alabilir. Şimdi arkadaşlar, ten rengimiz etrofil demiştik. Etrofil yonca. Bunlar ikisi aynı arkadaşlar. Sadece etiketlerini yeniden güncelleme yapmışlar. Yeni etiket yapmışlar. Kadife gördüğünüz gibi bu da 100 gram 120 metre. Knit Me, Hello, Knit Me, diğer ki markalar da 120 metreydi. O yüzden bunlar birbirlerine uyumlu dediğim gibi. Ten rengimiz de 70.291. Bunu videonun altına tekrar malzeme listelerini yazacağım. Buradan da şöyle bir geçiş yapıyorum. Böyle güzel bir su yeşili kullanacağım kazığı için. Bu da 70.411 arkadaşlar. Eteğine de böyle bir pembe kullanacağım. Bu da kodu 73.105. Ve saçlar için de böyle açık kahve öreceğiz. Bu da 70.754. Dediğim gibi videonun altında daha sonra kodlarını yazacağım. Göz olarak da 16 milim simli göz kullanacağım. Belki 18 de yani kullanabilirsiniz. Tığ olarak da 6,5 numara 3,75 yani. Biraz daha sıkış örmek istiyorum. 4 milimle örüyorum normalde. Ama bebek olduğu için biraz daha sıkış olsun İstediğim için 3,75 milim kullanacağım. 3,5 da olur arkadaşlar. Benim elim sıkış. Şimdi böyle önce ayağımızı öreceğiz. Hemen tabanımızla başlayalım. Evet, 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. İpimi biraz uzun bıraktım. Önce bir ipimi sabitledim. Bundan sonra 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir atlıyoruz. Bir zincir atlayıp ikinci zincirin içine 3 tane sık iğne yapalım. 1, 2 ve 3. Şimdi diğer zincirlerimize 3 tane zincire tek batıyoruz. Şu arka kata 1, 2, 3 tane tek battık. Son zincirimize 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Köşemizi döndük. Şimdi zincirimizin bu tarafındaki 3 zincire tek batalım. 1, 2 ve 3. Birinci sıramızı tamamladık. Hemen araya bir ip takalım. Evet, mutlaka böyle araya ip takalım sıra başımızı belirlemek için. Şimdi birinci sıramızı yaptık. 14 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ikinci sıradayız. Şimdi 3 tane sık iğne yapmıştık başta. Bu üçüne de peş peşe çift batalım.
3 tane peş peşe arttıralım yani. Bu birinci arttırmam. İkinci ve üçüncü. 3 sık iğneye tek batalım. 1 2 3. Şimdi diğer 5 tane sık iğne yapmıştık köşemizde. Bunlara yine 3-5 tane peş peşe çift batalım. Yani 5 tane arttıralım. İkinci arttırma. Üçüncü. 4 ve 5. çift battık. Kalan 3 taneye tek batalım. 1 2 ve 3. İkinci sıramızı bitirdik. Evet, sıra sonunda 22 sık iğneye ulaştık. Şimdi 3. sıradayız. İpimizi bu tarafa alıyoruz. 3. sıraya geçiyoruz. Bir tane tekle başlayalım. Bir tek. Sıradakine çift. Aynı ilmeğe 2 tane battık. Tekrar bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Evet, 3 tane arttırma yaptık. 4 tane tek batalım. 1 2 3 4 tane tek battık. Bir arttıralım. Aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, 5 tane arttırma yaptık. 5 tane çift battık. Topuk kısmında 3 tane, ön kısımda 5 tane, toplam 8 arttırma yapıyoruz. Geri kalan 3 taneye tek batalım. 1 2 3. Yukarıya yazacağım tarifte parantez içinde 5 olan 5 arttırma demek. 3 dediğimde de 3 arttırma. Evet, 3 bitirdik. Tabanımızı bitirmiş olduk. 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıramızda artık yukarıya çıkıyoruz ve BLO'dan öreceğiz. Yani arkadaki tek kattan şuraya normal sık iğne şeklinde değil de şöyle değil. Bunun arkadaki şu kata batacağız. Bir de şuradan da bir alttan da alalım. Bir ilmek daha alalım düz çizgiden. Daha kalın, sağlam olsun diye. Bir alttan da alıyorum. 2 kat olmuş oldu. Delikli olmasın diye. Evet, her ilmeği şimdi sıra sonuna kadar bir tane arka lobtan batalım. 30 ilmek. Daha sonra 4 ve 5. sıralarımız, pardon 4 zaten 4 BLO'dan örüyoruz. 5 ve 6. sıralarımızda arkadaki tek düz öreceğiz. Eksiltme arttırma yapmayalım. Evet, 5 ve 6. sıralarımı düz ördüm. Yani toplamda 4 5 6 3 sıra düz ördük. Şimdi 7. sırada azaltma yapacağız. 11 tane tek batalım. 3 4 5
11 tek battım. Şimdi 8 tane peş peşe azaltıyoruz. Öndeki 2 katı alalım. İkisinin içinden geçirdik. Ve bir tane eksilmiş oldu. Bu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 ve 8 tane peş peşe azalttık ayakkabının ön kısmı. Şimdi geri kalan 3 taneye tek batalım. Evet. 22 tane sık iğne kaldı. Şimdi 8. sıramızı FLO'dan öreceğiz. Yani öndeki tek kattan tığımı alttan doğru öndeki ilmeğin altından giriyorum. Şu şekil sık iğne örüyoruz. Arka lobdan, ön lobdan alttan doğru girdim. Sık iğne hepsine tek batıyoruz. Evet, 8. sıramızı bitirdik. Şimdi ten rengimize geçeceğiz. O yüzden de ipimizi şöyle 3 tane ilmek kaydıralım. 1 2 3 bir zincir çektim. İpimizi keselim. Şimdi ten rengini hemen geçiyoruz. Evet, kopardığımız ipi de ilmek aralarından içeriye çekelim. Evet, şimdi ipimizi şöyle hemen dipten yapmıyoruz. Biraz uzun bırakalım her zaman dışarı çıkmasın diye. Evet, ipi sabitledik. Şimdi sıra başımız burada. Yine aynı yerden ilk ilmek kaydırdığımızın hemen altından arkada şurada FLO'dan örmüştük. Diğer kat arkanın içine kaldı. Bunlara batarak hepsine tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar. Bakın alttaki sıramdaki düz tek katlara. Evet, 9. sıramızı bitirdik. 22 tane sık iğneye tek battık. Şimdi 10. sırada yine azaltma yapacağız. Hemen sıra başındaki ilk ilmeğimize şuradan batalım. 11 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tek battık. 4 tane peş peşe azaltalım. Öndeki 2 katı alıyoruz. İkisini içinden geçip kapattık. Bu birdi. Şimdi ikinci azaltmam.
Üçüncü. Ve dördüncü. 4 tane peş peşe azalttık. Geri kalan 3 taneye tek batalım. Evet. 18 sık iğnemiz kaldı. İpi bu tarafa aldım. Yeni sıraya başlıyoruz. 11. sırada yine 11 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğimizi tek battık. Yine ön kısımda 2 tane peş peşe azaltalım. Bu 1, 2, 3 tane kaldı, yine tek batıyoruz 3 ilmeğe. 3. Evet. Ve 16 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bundan sonra şöyle ipi bu tarafa aldık ve 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Ve içerisine taban keseceğiz. Yoğurt kapağından tabanımızı kesip içine yerleştirelim. Güzel dolduralım. Şimdi buradayken bırakalım. Ben düz öreceğim sonra. Şu pembeyi yapalım. Pembe kısmını büyümeden. Daha sonra da önce tabanını keseyim. Şöyle herhangi bir plastik, yoğurt kapağı olur, dondurma kapağı olur, peynir kapakları. Bunları üzerine koyarak tabanı çiziyorsunuz ve kesip yerleştireceğiz. Evet, şöyle yine bir kontrol ediyoruz. Neresine geldiğini ve tam geliyor. Şöyle. Şimdi bunu yerleştirelim. Elyaf dolduralım. Burun kısmına doğru sıkıca itelim. Örgümüz delikli olmayacak arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi elyaflar görünmeyecek. Eğer görünüyorsa tığınız kalın geliyordur. Yani eliniz çok bol demektir bu. Biraz sıkış örmeniz gerekiyor. Ya tığı değiştirin, daha ince bir tığla örün, ya da elinizi sıkılaştırın. Hiç örgümüz çünkü elyaflar çıkmayacak. Şöyle makasımızın ucuyla da elyafı pusturalım, ezelim yani. Ayağımızın diğer yerler yumuşak olabilir ama bu ayak kısmı biraz daha sıkıştı olsun. Ayakta durduğu için. İçerisine tel koymayacağım arkadaşlar. Doğal bir o bebek olsun istiyorum. Telsiz, herhangi bir aparatsız, yumuşak olsun. Çocuğumuz rahat hani şey yapsın. Peluş oyuncak gibi olsun diye. Evet. Şimdi şu pembe kısmını geçelim. Daha sonra yine düz örmeye devam edelim. Pembemizi aldık. Hemen arkadan, arka ortadan şöyle biraz uzun bırakalım. İpi içeriye çekeceğiz çünkü.
Kısa kalırsa bunlar dışarıya çıkar iplerimiz. Evet, sabitledim. Şimdi şöyle arka ortadan şöyle tam BLO yaptığımız yerden 4. sıramızdan şuradan giriyorum. Bakın, girdim. İlmek kaydırdım. Tekrar aynı yere batıp yanındakinden çıkıyorum. Batıp ilmek kaydır. Bir takıldı. Evet, buradaki sıramızı takip edeceğiz arkadaşlar. Düz dışarıda görünen ilmekleri olan sırayımızı takip edeceğiz. İlmek kaydırıyoruz. Batıp bu şekilde devam edelim arkadaşlar bitene kadar. Bundan sonra ten rengine geçip 10 sıra düz örelim. Evet arkadaşlar, pembe kısmı bitirdikten sonra yine buradan içeriye çektim iplerimi. Şimdi 10 sırada düz ördüm. En son şurada azaltmıştık. Daha sonra 10 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şimdi iki yanda arttırma yapacağız. Şu ipi şöyle sıra başımız bu tarafa aldım. 2 tane arttırma yapacağım. Bir tane tek ile başlıyorum. Şöyle iki yanda arttırıyorum. Şöyle katladığımda biri buraya denk geliyor. İki yanın. Bir arttırdım. Şimdi 7 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane tek, bir arttır. Evet, 2 tane arttırma yaptık. Sayımız 18'e çıktı. Şimdi 6 tane tek batıyorum. Bu sıramızı bitirdik. 22. sıramızı. Şimdi yeşile geçeceğiz. Şimdi 3 tane ilmek kaydıralım. 1 2 3 ilmek kaydır. Bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Evet, yeşil ipimi sabitledim. Hemen ilk ilmek kaydırdığım sıra başım oluyor. Buraya tutturduk. Şimdi buradan her birine bir tane batıyorum. 18 tane ilmeğe. Toplamda 2 sıra düz öreceğim. Evet, 2 sıra yeşilde düz örgümü tamamladım. 18 sık iğneyi. Şimdi birinciyi aynı şekilde yapıp koparıyoruz. İlmek kaydırıp koparıyoruz. İkinciyi de şimdi buradan devam ediyoruz. İsteyen buradan beyazla devam edebilir. İç çamaşır görüntüsü olsun diye. Ben ayrıyeten bir beyaz da masraf olmasın diye yeşile devam ediyorum. Tulummuş gibi bluzu. Tulum değil de ne diyorlar ona? Zıbın mı diyorlar, öyle bir şey. Evet, şimdi buradan tekrar sıra başımız burasıydı.
Şöyle ortadan katladığımda bacağımı ortadan katlıyorum ve ortayı buldum. 3 sık iğneye tek batıyorum. 1 2 3 2 zincir çekelim. Bacak birleştireceğiz. 2 zincir. Diğer bacağımı da şöyle düz tutup, bakın düz tuttum. Ve tığımın geldiği yer şurası, ortası. Buraya birleştirdim. İki bacağımızı birleştirdik. Şimdi bu tarafa devam ediyoruz. Şimdi tam ayak ortasında, şurada bakın, ayak ortası burası. Buradan ortada bir tane arttıracağım. Şimdi bacağımı ekledim. Bu 1 2 3 4 5 tane tek ördüm. Bir arttırıyorum. Hani bu 4 de olabilir. Sıkıntı değil. İlla 5 diye bir kaydı yok. Dördüncüye de yapabilirsiniz. Tekrar şimdi şurayı yana gelene kadar tek batıyorum. İlmeklerime. 1 2 3 4 5 tek yaptım yine. Bir arttır. Şimdi ne yaptık? 2 tane arttırma yapmış olduk. Şimdi arka ortaya kadar burada da yine 1 2 3 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Burada bir arttırdım. 3 oldu. 1 2 3 arttırma yaptım. Şimdi zincire geldik. Hepsi tek batacağım. 1 2 şuradaki birleştirme yerine de batıyorum arkadaşlar. Şurası delik olmasın diye. Bu sık iğnenin aynı yerine. 3 onunla 3 oldu. Şöyle zincirimize de her birine tek batalım. 2 zincir var zaten. Bunlara birer tane. Kadife olduğu için biraz dönmüş herhalde. Evet, zincirlerimize birer tane sık iğne. Evet. Hemen zincirimin bu devamında şuraya yine bir tane yapıyorum. Buraya hemen atlamıyorum. Şunun hemen dibine aynı yere batıyorum. Burada çünkü atladığınızda delik oluyor. Hem de burada bir arttırma da yapmış olduk. Şimdi tekrar 1 2 3 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Şimdi karşıkinin aynısını bu tarafa yapıyoruz. 1 2 3 4 bir arttır. Tekrar 4 tek. 1 2 3 4 bir arttırdım. Bir tane tekle bitirdim. Yani dediğim gibi burada 5 tekli bir arttırabilirsin. Çok sıkıntı değil. Demek istediğim ön ortada bir, yanda bir, arka ortada bir tane arttırdık. 3 burada, 3 burada, 6 oldu. Şuralarda da birer fazla arttırmıştık. 6, 7, 8 oldu. Şimdi ben bir sayayım kaç oldu. Daha sonra bir 5-6 sıra düz öreceğiz. Bir sayıp gelelim. Şu zinciri de yine 2 sayıyoruz.
Burayı da sayarken 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Evet arkadaşlar, bacakları birleştikten sonra, arttırmalardan sonra belimiz toplam 48 sık iğne. Şurası eklediğimiz yer. Buradan sonra 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 33. sırada azaltma yapacağız. 6 tane tek, bir azalt yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek, bir azalt. Öndeki iki katı aldım. İkisini bir kapattım. Tekrar 6 tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar 6 defa kesme yapacağız. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz kalacak. Evet, azaltmamı yaptım. 42 kaldı. Şimdi bundan sonra yine 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 33. sırada azaltma yaptık. 34 ve 40 sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Evet, 7 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 41. sıradayız. Yeniden azaltma yapıyoruz. 5 tane tek, bir azalt yapalım. 2, 3, 4, 5, bir azalt. Evet, sıra sonuna kadar yine toplam 6 tekrar yapıyoruz. Yani 6 azaltma. 3, 4, 5 tek, bir azalt. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz kalacak. Evet arkadaşlar, şimdi azaltmadan sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. İçerisinde güzelce doldurdum arkadaşlar. Bebek olduğu için biraz daha sert doldurdum. Zamanla çünkü bunlar yumuşayacaklar zaten. Şimdi bunu kenara alalım ve kolumuzu örelim. Şurada dur, bizi beklesin. Evet, kolumuzu da bu şekilde yapacağız. Hemen sihirli halkayla, pardon, sihirli halka yapmıyoruz kadifelerde. Çektiğimizde gelmediği için, dokusu nedeniyle. Evet, ipimizi önce bir sabitleyelim. Şimdi bundan sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Bir atlıyorum. İkincinin içine 6 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk ilmeğimize batalım. İlmek kaydırdık. Bir zincir. Birinci sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıramızdayız. Hemen şöyle araya ip takacağım. Şunu keselim. Evet, ipimizi takalım. Şimdi 6 tane ilmeğimizin her birine çift batıyoruz. Yani 2 tane sık iğne yapalım.
aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne. Bu birinci. İkinci. Üçüncü. 4 5 ve 6 tane peş peşe arttırdık. Sayımız 12'ye çıktı. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Bir tane tek, bir artır, bir tek, bir, pardon arkadaşlar, 3 tek, bir arttır, bir yaptım, 1 2 3, bir arttır, tekrar 3 tek, 2 3, bir arttır, 3 tek, 2 3, bir arttır. Evet, sayımız 15'e çıktı. Şimdi 2 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 6. sıradayız ve arttırdığımız gibi azaltma yapacağız. 3 tane tek batalım. 1 2 3, bir azalt, tekrar 3 tek, bir azalt, üç tek, bir azalt. Evet, el kısmı bu. Elimiz bitti. Şimdi 8 sıra düz öreceğiz. Her ilmeğe bir tane batıyoruz. 8 sıra devam edelim. Bu şekilde. Evet, 8 sıra düz örgümü tamamladım ve kolumuzun ten rengi kısmı bitti. Toplam 14 sıra ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, ipimizi koparalım. Evet, şimdi yeşille devam ediyoruz. Bu sıramızda BLO'dan öreceğiz arkadaşlar. Arkadaki tek kattan öreceğiz. İpimi şöyle bir sabitliyorum. Hemen ilk ilmek kaydırdığımız yer sıra başımız. Hemen arkaya batarak arka tek kata battım. Sonra sıradakine, yine arkadaki tek kata. Sıra sonuna kadar 12 tane ilmeğimize tek batıyoruz. Şimdi bundan sonra 3 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Bu da zaten düz. Sadece BLO'dan ördük. 12 sayımız değişmedi. Evet, şimdi 15. sıramı bitirdim. 16.'ya hemen karşıda ilk ilmeği normal batıyoruz bu sefer. Sık iğne olarak örüyoruz.
3 sıra örelim arkadaşlar. Evet, toplamda 4 sıra düz ördük ve ilmek kaydırıp bir zincir çekiyoruz. İpimizi keselim. Evet. Toplam 18 sıra ördük arkadaşlar. 18 sıra. Şimdi buradaki beyliği yaptığımız yerlere, şuralara fırfır yapacağız. Şöyle fırfırlarımız, yani bluz görüntüsü vereceğiz. İpimi biraz uzun bıraktım içeriye çekmek için. İpimi sabitledim. Hemen şuradan, sıra başımdan tek kata battım. 3 zincir, hemen sıradakine üç zincir, hemen yanındaki tek kata battık. 3 zincir, sıra sonuna kadar bütün ilmeklere tek batalım. Bu şekilde batalım. 3 zincir, hemen yanındakine sık iğne ile tutturuyoruz. 3, sıradakine tutturduk. Evet, sıra sonuna kadar hepsine aynı şekilde yaptım. Tekrar yaptım. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun kesiyorum. İçeriye çekeceğiz. Şimdi iç kısımdan hemen kopardığımız yerin dibinden ipleri içeriye çekelim. Bunu da hemen dibinden içeri çekiyorum. Şöyle bağlarsak iyi olur. Çıkabilir çünkü zamanla. Evet. Kollarımızı bitirdik. Bu şekilde fırfır çalıştık. Evet, şimdi kollarımızı takalım. Şöyle aldık. Şimdi ben bir yerlerini belirleyeyim, sayılarına. Sonra geliyorum. Evet, şimdi gövdeye geçtik. Gövdemizin 44. sıradayız. Kollu takacağız. Sıra başımız burada ve 11 tane sık iğneye hep tek battım. Şimdi 3 sık iğne ile kolumu birleştireceğim. Şu kopardığımız yeri şöyle arkaya doğru alalım. Şöyle iç kısımdan batıyorum. 3 sık iğne ile birleştirelim. Şu iç kısma batıyorum. Bir kola, bir karşı gövdeye batıp ikisini bir kapattık. Şimdi üçüncü. Hemen karşıya ve kapattık. Evet, 3 sık iğneli kolumu birleştirdim. Şimdi 15 tane sık iğneye tek batalım. Diğer kolu takacağız sonra. 1 2 3. Evet, 15 tane tek battık. Düz ördük yani. Şimdi diğer kolumu aldım. Yine başlangıcını arkaya veriyorum. Evet, 3 sık iğne ile birleştiriyoruz. 1 2
ve 3. Şimdi geri kalan 4 taneye tek batalım ve kollarımızı taktık. Bitirdik. Evet, şimdi 45. sıradayız. Kol aralarından azaltma yapacağız. Gövde ve kol arasından. Şimdi sıra başından itibaren 10 tane sık iğneye tek batıyoruz. Bir tane kalıyor gövdede. Bir de koldan alacağız. Öndeki tek kattan aldım. Kolunda ilk baştaki ilmekten alıyorum. Şimdi ikisini bir alıp kapattım. 7 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane tek battım. Son kalan ilmeğimden bir tane, gövdeden de ilk ilmekten bir tane, öndeki tek kattan alıyorum. İkisini bir ördüm. Azaltmış oldum. Şimdi 13 tane tek batalım. Diğer kola kadar. Evet, 13 tane sık iğnemi yaptım. Son kalan ilmeğimin ön katını aldım. Kolumdan da ilk ilmekten ön katından alıyorum. İkisini bir kapattık. Şimdi geriye kalan, şimdi tekrar 7 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane tek, son kalan ilmeğimden, kolumda son kalan ilmek önden aldım. Gövdemde de ilk ilmekten bir tane alıyorum. Evet, ikisini bir öreceğiz. Kapattık. Azaltmış yapmış olduk. Kalan 3 taneye tek batıyoruz. Evet. Toplam 4 tane azaltma yapmış olduk kol altlarında. Evet. Evet. Sıra sonunda 44 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 2 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şimdi kol yerlerinden aralardan azaltma yapacağız. Artık boynumuza doğru gidiyoruz. Şimdi 48. sıradayız. Bir azaltmakla başlayalım. Evet, bir azalttım. 3 tane tek batalım. 1 2 3 bir azalt. 3 tek. Evet, şimdi 5 tane peş peşe azaltalım. Omuz kısmını. Bu 1. 2. 3
4 ve 5 tane azalttım. Tekrar 3 tane tek, bir azalt, 3 tane tek, bir azalt, 2 tane tek. Evet, şimdi omuz kısmında diğer omuzu yine 5 tane peş peşe azaltıyoruz. Evet, 5 tane peş peşe azalttım ve bir tane tek kaldı ve bitirdik. Evet, 30 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi 49. sıradayız. Evet arkadaşlar, şimdi sıra sonunda 30 tane sık iğne kaldı. Şimdi ben saydığımda 29 çıktı ama çok önemli değil, böyle bir tane iki tane. Yani iki tane şey olur da bir tane önemli değil. Eksik olması, bilmiyorum nereye gitti o bir tane. Şimdi 49. sıradayız. Yine azaltmaya devam ediyoruz. Bir azaltmayla başlıyoruz. Şöyle biraz artık zor oluyor. Oyuncak kadraja sığmadığı için. Evet, bir tane azalttım. Evet, iki tane tek yapalım. Bir azalt. İki tane tek. Evet, şimdi omuz kısmına geldik. Yine 3 tane peş peşe azaltalım. Şimdi burada zorlanıyorum. O yüzden de diğer kesme şeklini yapacağım. Batıp çıkacağım. Yanındakine batıp çıkıp hepsini bir kapattım. Bu da bir azaltma tekniği. Tekrar ikinciyi yapıyorum. Batıp çıktım. Yanındakine batıp çıkıyorum. Şimdi hepsini bir kapatıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Bir, tekrar batıp çıktım ki hepsini bir kapattım. 3 tane azaltma yaptım. Öyle zor oluyor çünkü. Şimdi 2 tane tek, bir azalt, iki tane tek, bir azalt, 3 tane tek, evet, şimdi geri kalanları 1 2 bir tane tek olacakmış arkadaşlar. 2 taneyi söküyorum. O zaman bir tek, 3 azalt. Evet, bakalım kaç tane kalmış.
Evet, 19 ilmeğim kaldı. Normalde 20 kalması lazımdı. Sizin 20 ise öyle kalsın. Benimki de 19, böyle bırakacağım. Şimdi yeşili koparacağız. Ten rengine geçeceğiz. 3 tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincirle koparıp ipimi arkaya alayım. Şuradan arkaya çekiyorum. Evet, ten rengini ortadan başlayacağım. Burası bizim boynumuz olacak. Yaparken de yine arkadaki tek kattan batacağım. Ön katları bırakıyoruz. Buraya daha sonra yaka yapacağız. Şöyle ipimizi sabitleyelim. Hemen arkadan tam ortadan arkadaki tek kattan başlıyorum. Sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Arkadaki tek kat, yani BLO dediğimiz terim olarak. Evet arkadaşlar, boyun kısmını 3 sıra döne döne eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. 13 kalmıştı benim, biliyorum. Pardon, 19 kalmıştı benim. Ve gövdemi tamamladım. Bebeğimizin bacak, kollarını, gövdesini bitirdik. Bir dahaki bölümde kafayı çalışacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.